Çocukluğumuzdan beri bize öğretilen tek bir şey vardı. Evrenimiz tektir. Geniş, boş ve sonsuz uzayda yolculuk eden tek bir gerçeklik. Ancak 20. yüzyılda modern bilimin en derin keşifleri bu kabulün yıkılmakta olduğunu gösterdi. Kuantum fiziği evrenin en küçük ölçeğinde parçacıkların aynı anda birden fazla durumda var olabileceğini kanıtladı. Eğer bu garip kural sadece atom altı dünyaya ait değilse, ya her atom, her etkileşim, her olasılık yeni bir gerçeklik kapısı açıyorsa, fizikçiler buna çoklu evren hipotezi diyor. Bu sadece bir bilim kurgu fikri değildir. Bu kozmolojinin ve kuantumun en radikal yorumudur. Sonsuz sayıda evrenin, fizik yasalarının bile farklı olduğu sonsuz sayıda boyutun varlığı ve bu gerçeklikler bizden ebediyen kayıp durumdadır. Paralel evrenler fikrinin doğuşu için evrenin en büyük gizemine yani kuantum dünyasına bakmamız gerekir. Bu ölçekte alışılmış fizik kuralları tamamen geçersizdir. Atom altı parçacıklarının en hayret verici özelliği süperpozisyondur. Bir parçacık gözlenene kadar aynı anda birden fazla konumda, birden fazla durumda var olur. Tıpkı dönen bir madeni para gibi yazı mı tura mı olduğunu yere düşene kadar bilemeyiz. Bu durum çift yarık deneyiyle somutlaşır. Parçacıklar sanki her iki yarıktan aynı anda geçmiş gibi davranır. Ancak parçacık gözlemlendiği anda süperpozisyon sona erer. Parçacık tüm olası durumları bırakır ve sadece tek bir konumu seçer. Bilim insanları uzun süre bu olayı Kopenhag yorumu ile açıkladı. Gözlem diğer tüm olasılıkları yok eder ve evren tek bir yolda ilerlemeye devam eder. Bu uzun yıllar fiziğin standardı oldu. 1957 yılında fizikçi Hugh Everett Kopenhag yorumuna meydan okuyan radikal bir çözüm önerdi. Çoklu dünyalar yorumu. Everett'a göre diğer olasılıklar yok olmaz. Onlar fiziksel olarak gerçekleşir. Gözlem anında evren yeni evrenlere ayrılır. Her yeni evren parçacığın alabileceği her olası sonucu barındırır. Bu sadece bir deney değil, sonsuz sayıda evrenin sürekli doğuşudur. Bu bizim için kayıp bilgidir. Diğer evrenlerde gerçekleşen sonsuz sayıda olası sonuç bizim için erişilemez kalır. Paralel evrenler fikri sadece atom altı parçacıkların garip davranışı değil. Bu fikir evrenimizin başlangıcını açıklayan en güçlü kozmolojik modellerden de destek alıyor. Kozmik enflasyon teorisi. Şimdi geriye evrenimizin başlangıcına, büyük patlamadan saniyenin milyarda birine gidelim. Bu an evrenin inanılmaz bir hızla ışık hızından kat be kat hızlı şiştiği dönemi yani kozmik enflasyonu temsil eder. Enflasyon teorisinin öngördüğü ilk radikal sonuç evrenimiz sonsuzdur. Eğer uzay sonsuzsa ve madde rastgele dağılıyorsa fizik yasaları gereği parçacıkların düzenlenme biçimi de sonsuz sayıda tekrarlanmak zorundadır. Bu teorik olarak sizin tıpatıp aynınızın bulunduğu başka bir bölgenin mutlaka var olduğu anlamına gelir. Bu evrenler birbirlerinden o kadar uzaktır ki aradaki mesafe bizim için asla aşılamaz ancak varlıkları bilimsel bir zorunluluktur. Enflasyon teorisi bir adım daha ileri gider. Enflasyon süreci sonsuza dek devam eden bir olgudur. Farklı bölgelerde rastgele durarak kendi sınırları içinde yepyeni evrenler yaratır. Fizikçiler bu yeni evrenlere balon evrenler adını verir. Balon evrenleri hayret verici kılan şudur. Onlar sadece evrenimizin uzak kopyaları değildir. Bu balonlar bizim için kayıp bilgi olan temel fizik yasaları tamamen farklı işleyen evrenlerdir. Bir balon evrende yer çekimi daha güçlü, diğerinde elektronun kütlesi farklı olabilir. Bu evrenlerin çoğunda atomlar hiç oluşmamıştır, yaşam var olmamıştır. Bu balon evrenler bize önemli bir bilgi verir. Yaşamın oluşması için gereken fizik yasaları inanılmaz derecede nadir ve hassas bir dengeye sahiptir. Bizim evrenimizdeki bu denge sayısız denemeden sadece biridir. Bu durum varoluşumuzun kozmik bir piyango olduğunu gösteren bilimsel bir kanıttır. Paralel evrenler fikri sadece uzayın sonsuzluğuyla sınırlı değildir. Fizikçiler bu evrenlerin birbirine fiziksel olarak yakın ancak farklı boyutlarda kilitli olabileceğini öne sürüyorlar. Bu fikir sicim teorisinden türetilen membran teorisi ile desteklenir. Membran teorisine göre bizim algıladığımız 3 uzaysal boyut ve zaman boyutu daha büyük bir uzayda yüzen 3 boyutlu bir zarın yüzeyinden ibarettir. Bu teori bizim algılayamadığımız kıvrılmış ve kompakt hale gelmiş ekstra boyutların varlığını varsayar.
Diğer paralel evrenler tıpkı bizim gibi aynı büyük uzayda yan yana yüzen komşu membranlardır. Membran teorisinin en hayret verici öngörüsü bu kayıp gerçeklikler hakkındaki bilgi sızdıran tek kuvveti ortaya çıkarır. Yer çekimi. Elektromanyetizma veya nükleer kuvvetler gibi diğer temel kuvvetler membranımızın yani bizim evrenimizin yüzeyine sıkıca bağlıdır. Ancak yer çekimi ekstra boyutlara sızıntı yapabilecek tek kuvvettir. Yer çekiminin diğer kuvvetlere göre inanılmaz derecede zayıf olmasının nedeni budur. Enerjisi komşu evrenlere kaçıyor olabilir. Bu durum bilim insanlarına paralel evrenler hakkında bilgi edinmek için fiziksel bir ipucu sunar. Membran teorisinin bu yorumu paralel evrenler hakkındaki bilginin neden ebediyen erişilemez olduğunu açıklar. Diğer evrenlerdeki tüm fiziksel olaylar, yaşam formları ve bilgiyi taşıyan fotonlar bizim membranımıza geçemez. Paralel evrenler sadece kağıt üzerindeki denklemlerden mi ibaret yoksa varlıklarına dair somut bir parmak izi bulabilir miyiz? Bilim dünyası şu an iki devasa cephede bu izleri arıyor. En derin uzayda ve en küçük atom altı parçacıklarda. Evrenin doğumundan kalan en eski ışık olan kozmik mikrodalga arka planı bize çok tuhaf bir şey fısıldıyor. Bu ışık haritasında fizik kurallarıyla açıklanması çok zor olan devasa ve alışılmadık derecede soğuk bir bölge keşfedildi. Bazı astrofizikçilere göre bu soğuk leke bizim evrenimizin bebeklik döneminde başka bir balon evren ile çarpışmasının bıraktığı bir yara izi olabilir. Eğer iki balon birbirine değerse bu temas noktası bizim evrenimizde işte böyle devasa bir boşluk ve sıcaklık farkı yaratmış olabilir. Diğer bir kanıt arayışı ise yerin 100 metre altında İsviçre'de devam ediyor. Bilim insanları atomları ışık hızına yakın hızlarda çarpıştırarak ekstra boyutların kapısını aralamaya çalışıyor. Eğer yer çekimi gerçekten diğer boyutlara sızıyorsa, bu yüksek enerjili çarpışmalar sırasında bazı parçacıkların, örneğin gravitonların anlık olarak bizim evrenimizden yok olup başka bir boyuta geçmesi gerekir. Fizikçiler çarpışma sonrasında toplam enerjiyi ölçtüklerinde eğer bir miktar enerji hiçliğe karışmışsa, bu durum paralel bir gerçekliğe sızıntı olduğunun ilk somut kanıtı sayılabilir. Bu araştırmaların her biri bize ebediyen kayıp gibi görünen bilginin aslında evrenimizin kumaşına işlenmiş olabileceğini gösteriyor. Eğer bu izlerden biri kesinleşirse artık sadece kendi gökyüzümüze değil, yanı başımızdaki görünmez evrenlerin varlığına da inanmak zorunda kalacağız. Paralel evrenler teorisi insan zihninin ulaştığı en uç, en sınır noktasıdır. Bu sadece matematiksel bir tahmin değil, gerçekliğin düşündüğümüzden çok daha devasa olabileceğine dair evrensel bir itiraftır. Eğer yer çekimi gerçekten diğer boyutlara sızıyorsa veya kozmik haritamızdaki o soğuk lekeler başka bir evrenin parmak izi ise bu durum bilim tarihindeki en büyük sıçrama olacaktır. Bu keşif evreni sadece gözlemlemekle kalmadığımızı, onun gizli ve devasa mimarisini de anlamaya başladığımızı kanıtlar. Ancak bu büyük bilgiyle yüzleşmenin bir bedeli vardır. Paralel evrenler fikri bilme yeteneğimizin sınırlarını yüzümüze çarpar. Bizim bilincimiz ve teknolojimiz sadece bu tek evrene kilitliyken dışarıda dönen sonsuz sayıdaki gerçeklik bizden ebediyen saklı kalmaya devam edebilir. Belki de bu teorinin bize öğrettiği en büyük gerçek şudur: İnsanlık sonsuz bir kozmik piyangonun tek bir kazananı değildir. Aksine bizler sonsuz olasılıklar denizi içinde yaşamın mümkün olduğu o inanılmaz derecede nadir ve hassas dengenin içine doğmuş gözlemcileriz. Sonsuz sayıda evrenin varlığı kanıtlansa bile bizim için tek gerçek, içinde nefes aldığımız, keşfettiğimiz ve bilgiye dönüştürdüğümüz bu tek gerçekliktir.